Merhaba arkadaşlar. SPSS'le biyoistatistiği bizim video eğitimlerimizden öğrenen, kendi kendine öğrenen doktor arkadaşlar ve diğer sağlık konusunda sağlık verileriyle indeksi makale yayınlamak isteyen arkadaşlar bizim videoları çalışırken zaman zaman soruları oluyor. Biz o soruları daha eskiden bir biyoistatistikdoktor.com sitesi üzerinden yanıtlıyorduk. Ancak şimdi YouTube üzerinden bunları yanıtlayacağız ve sorulacak soruların cevaplarını YouTube'a video olarak çekip koyarak oradan tüm arkadaşların da o soruyu tekrar sorulmaması için diğer aklına takılan arkadaşların da oradan izlemesine olanak sağlanmış olacak bu şekilde. Şimdiki soru soran arkadaşın ismini söylemeyeceğim. Sadece ucu şeklinde kendisinin olduğunu bilmesi için bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi neden bu şekilde sorular çıkabiliyor? Birincisi bizim eğitim videolarının çok şişmemesi için belli başlı yani temel konular çekildi. Onun haricinde çok %5 olarak işinize yarayacak konular var. Onlar da bu şekilde sorularla YouTube üzerinden tamamlamaya çalışacağız. Böylelikle daha fazla doktor arkadaşımıza da ulaşmış olacağız. Şimdi İstanbul dışından bir üniversitede görevli Alev Hanım şunu sormuş bize. Örneğin biz bir örnekleme hesabı yaptık G-Power üzerinden ve işte örneklerimiz belli bir sayıda bulduk. Örneğin işte kadın erkek olarak işte T testi üzerinden örneklem sayısını diyelim ki 42 bulduk. Bu 42 örneklem sayısında tabii ki kadın ve erkeği biz seçerek almıyoruz. Kliniğe gelenleri belli yöntemlerle örnekleme dahil ediyoruz. Yani bu kadın ve erkek her seferinde eşit olmuyor. Eşit kabul edilebilecek sayı nedir şeklinde. Yani 42 ise örneğin 21 olma şansı hiçbir zaman olmuyor. Çünkü belli kurala göre ya da randomize bir şekilde hastalar araştırmaya dahil ediliyor. Buradaki sayı nedir diye sorulmuş. Yani 21 olma şansı yok. Mesela 20 olsa, diğeri 24 olsa ya da işte 19 olsa, diğeri 25 olsa olmaz mı gibi. Bunda kural şu arkadaşlar. 2 kare uygunluk testi diye bir testimiz var. Randomize bir şekilde seçtiğimiz örneklemde sayı eşit kabul edilip edilmeyeceğini sınayan, bu hipotezi sınayan bir testimiz var. 2 kare uygunluk testi. Bu teste göre sınayabilirsiniz. Yani kadın erkek olabilir ya da yaş grupları olabilir, eğitim grupları olabilir ya da hasta tedavi metotları olabilir. Yani grup 2'li, 3'lü, 5'li olabilir. Bu şekilde grup sayıları eşit kabul edilebilir mi şeklinde aldığınız örneklem sayısından biraz daha bağımsız olarak eşit kabul edilip edilmemesi üzerine buradaki H0 nedir? Geri planda çalışan örneklem için grup sayıları eşit kabul edilir. Örneklem için grup sayıları eşit kabul edilmez. H0 kabul edilir. H1 edilmez şeklinde. Dolayısıyla burada beklentimiz nedir? Yani aldığımız örneklemdeki kategori sayılarının eşit kabul edileceği hipotezi çalıştıran H0'ın kabul edilmesidir. Yani bizim burada test sonucu elde edilen P değerinin 0.05'den büyükse aldığımız örneklemdeki kategori sayısı eşit kabul edilebilir. Dolayısıyla örneklem o şekilde doğru çalışır demektir. Bununla ilgili bir ufak bir test yapalım hemen. Örneğin arkadaşımızın bize gönderdiği dosyadan doğum şekli, normal doğum ve sezaryen doğum şeklinde şuraya basalım ve görelim. 1-2 şeklinde kodlanmış yaş grupları var. Örneğin burada sezaryen normal doğum şeklinde toplanan hastalar rastgele olarak toplanmış belli bir sayı var mutlaka. O sayıya göre mesela bu kaçmış diyelim ki 62 tane örnek toplanmış. Ancak burada sayı eşit kabul edilebilir mi? Normal doğum ve sezaryen doğum karşılaştırılması yapılabilir mi şeklinde örneklemde bu iki grup karşılaştırılacak demek ki. Bunu nasıl biz test ederiz diye sorulmuş. Hemen şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Analyze, non-parametric test. Non-parametric testten Chi-square'e giriyoruz. Bizim videolarda, eğitim videolarında anlattığımız 2 kare bağımsızlık testi vardı biliyorsunuz. O çok fazla kullanılır ancak örnek uygunluğu, kategori uygunluğu için bu kullanılır. Buradan bakın doğum şeklini buraya atacağız ama bu kodu ne olması lazım? Kategori olması lazım. Hemen düzeltelim kodunu. Doğum şekli. Şurası. Bunu da kategori yapalım. Nominal yapalım. Analyze, non-parametric, legacy. Legacy'den Chi-square'i seçtik. Doğum şekli buradaydı. Buraya attık. Doğum şeklinin 2 doğum şekli var zaten. Dağılıma eşit olmuş mu olmamış mı diye sınayacağız. Beklentimiz ne? P'nin test sonucu bulunan olasılık probability değerinin 0.05'ten büyük çıkması. Büyük çıkarsa bizim için eşit kabul edilecek. Okey dedik. Ve testimize baktık. Burada zaten sayı var. Normal doğum 23, sezaryen doğum 39. Peki beklenti ne? Bu gerçekleşen
Observed Variable. Expected'da 31 62 olduğuna göre yarı yarıya olması gerekiyormuş. Buna eşit kabul edilebilir mi şeklinde H0 hipotezi eşit örneklem sayısı, yani normal doğumla sezaryen sayısı eşit kabul edilir. H1 hipotezi eşit kabul edilmez diye. Hemen bakıyoruz significant değerimize. P değerimiz 0.042. Bu ne demektir? 0.05'ten küçük. Küçük olduğuna göre henüz daha bu 23 ile 39 sayısı eşit kabul edilemez. İkisi de 31 kabul edilemez. Dolayısıyla ne yapılmalı? Ne tavsiye edeceğiz burada Alev Hanım'a? Şunu tavsiye edeceğiz. Normal doğumun sayısı azaltılmalı ya da sezaryenin sayısı, normal doğumun sayısı artırılmalı ya da sezaryenin sayısı azaltılmalı. Peki bunu nerede durduracağız? Bunu durdurmanın, yani ne zaman eşit kabul edilebilecek? Burada mesela normal doğumdan bir hasta kaydedeceğiz, bakacağız. İkinci hastayı kaydedeceğiz, bakacağız. Bu şekilde sayıları, mesela bu 24 olduğunda tekrar bakacağız. Çünkü zaten 0.05'e yakın. Büyük olduğu zaman olay bitmiştir. Şöyle yapalım. Biz tabii sayının yani burada sezaryeni azaltmak da olur ama biz daha çok diğerini çoğaltmak. Çünkü örneklem ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Normal doğumu çoğaltma şeklinde bir tavsiyemiz oldu. Peki diyelim ki biz buradan çoğaltılmış olduğunu düşünelim ve bir tane normal doğumu, bir tane normal doğumu alalım. Mesela örneğin şu ilk sıradakini alalım. Aşağı kaydedelim. Yani yeni bir hasta gelmiş, normal doğumlu ve bu hasta geldiğinde örneklem tamam oluyor mu şeklinde bakalım. Bunu aldık. Tabii bunu bu şekilde manipüle etmiyoruz. Siz tekrardan yeni hasta kabulüne devam edeceksiniz. Bu şekilde normal doğum 24 oldu ve örneklem 63 oldu. Hemen bakalım. Evet. Doğum şekli burada. OK dedik. Bakalım şimdi tek bir örneklem eklenerek 63 tane bizim 63 tane verimizden 24 tanesi normal doğum, 39 tanesi sezaryen doğum ve 0.059 oldu. Bu şekilde kategoriyi normal doğum ve sezaryen doğumu ayarlamış olduk. Dolayısıyla normal doğum ve sezaryen doğum şu anda eşit kabul edilebilir. Yani bunu raporda nasıl yazacağız arkadaşlar? Nasıl? Şu şekilde bakın şöyle doğum şekli. Bunu bu şekilde yapıyoruz. OK dedik. OK dedik. Bakın şu şekilde uzun uzadıya bir demografi tablomuz var. Normal doğum, sezaryen doğum. Hemen buraya yanına P koyup bir sütun ekleyip P koyup 0.059 yazacağız. Dolayısıyla 2 kare uygunluk testi diye altına yazacağız. Yani normal doğum ve sezaryen doğum sayılarının eşit kabul edilebileceğini bu şekilde söylemiş olacağız. Bunu üçlülerde de yaparsınız. Yani herhangi bir diğer kategorilerde de yapmak mümkün. Bir tane örnek verelim tekrar. Yaş gruplarına göre bu tabii bu doğum şekline göre çalıştığı için buna hiç dikkat edilmemiştir. Ancak gene de bir örnek olsun açısından gösterelim. Chi-square doğum şekli değil, diğerini atalım. Yaş grubu atalım. OK. Bakın yaş grubuna göre 0,0,0 hiçbir şekilde eşit değil. Çünkü zaten burada iki tane, bakın 21-21'e yakın olması gerekirken bu 2 olmuş. Dolayısıyla burada eğer yaş gruplarına göre tablo yapıyorsak, yani eğer yaş gruplarına göre analizler yapılacak olsa doğuma göre değil de neyi tavsiye edeceğiz? 25 yaş grubunun daha artırılmasını ya da bu grubun iptal edilmesini, sadece 2 yaş grubu arasında yapılmasını tavsiye edebiliriz. Ancak bunun böyle olduğunu ve değişmeyeceğini düşünerek şu şekilde tablomuzu yapalım. Doğum şekli, yaş grubunu buraya koyalım. Bakın. İşte demografimiz böyle devam ettiğini düşünelim. Buraya yaş grubunun karşısına buradaki P'ye 0.059 ya da P büyüktür 0.05, bu tarafa da P küçüktür 0.05 şekli ya da P 0.00 tam değerini yazacaksak o şekilde bunu raporlayarak raporumuza ekleriz. Dolayısıyla buradan şunu anlamış olur makalemizi okuyanlar. Doğum şekli açısından eşit kabul edilebilir bir sayıya ulaşıldığında doğum şekline göre yapılan yorumlar dikkate alınabilir. Çünkü doğum şekli açısından sayılar arasında, doğum sayıları arasında örnekleme alınan doğum çeşitlerinin sayıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur şeklinde alındığından dolayı doğum şekline göre yapılacak analizlerin dikkate alınacağı ve önemli olacağı ortaya çıkmış olur. Evet, bu videomuzda, ilk videomuzda Alev Hanım'ın sorusunu yanıtlamış olduk. 2 kare uygunluk testi. Bu şekilde bize soru gönderen ve aynı zamanda datasını da gönderen arkadaşlardan videoya bu şekilde YouTube'a çekip eğitim videolarını koyarak diğer arkadaşların da eğitimlerden faydalanmasını ve bizim 15 saatlik yaklaşık olan eğitimleri daha fazla saate çıkartmayı bu şekilde YouTube üzerinden tamamen ücretsiz bir erişim olarak
sizlere ulaştırmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz bu videomuzu izlediğiniz için.